Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Uzun zamandır sizlerle birlikte video yapamıyorduk. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Kardeşimin rahatsızlığından dolayı hastanede olmam gerekli olduğundan dolayı sizlerle birlikte bir dolar videosu yaklaşık 4-5 gündür yapamıyoruz. Evet, şimdi dolar kurunda Elliot'a göre neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağım. Bazı arkadaşların çekinceleri var. Özellikle dolar kurunda arkadaşlar bakın 5. dalga üzerindeyiz ve bu 5. dalgadan düzeltme süreci içerisine girer isek 16 liralara kadar dolar TL kurunda aşağı yönlü düşüşler yaşayabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar 1. dalga 3. dalgadan kısa olamaz, 2. dalga orada olamaz şeklinde yorumlarda bulunmuşlar. Ben sizlere tek tek Elliott dalga teorisinin nelere göre bulunduğuyla ilgili hem eğitim videosu olsun hem de sizleri bilgilendirme amaçlı olsun bu videoyu. Yani Elliott'taki dolar analizi videomuzdaki ikinci bölümü hep birlikte anlataraktan sizlere bulmaya çalışayım. Evet sevgili dostlarım, Elliott dalga teorisine göre şu an bizler 5. dalga üzerindeyiz. Şimdi bu 5. yükseliş ve son yükseliş dalgasını bizler neye göre buluyoruz? Hangi teoriye dayanaraktan 5. dalga üzerinde olduğumuzu anlayabiliyoruz. Bunun için bizler öncelikle yataydan gidişten sonraki 1. dalga yükselişini bulmalıyız arkadaşlar. Bakın bu yatay sürecin ardından gelen yukarı yönlü yükseliş, burası 1. dalga yükselişi oluyor. Bunun ardından gelen düşüş ise burada 2. dalga düşüşünü bizlere veriyor. Şimdi 3. dalga bazı arkadaşlar 1. dalgadan aşağı olamaz şeklinde yorumlarda bulunmuşlar. Fakat arkadaşlar bizler burada dalga sayımını yaparken tabii çok ince ayrıntılar şeklinde bu dalga sayımlarını yapmak lazım ki dolar kurunda bizlerin ana hedefinin veya düşüş yönündeki hedeflerin hangi seviyelerde olabileceği yönündeki fikirlerimizi sunalım. Bugün itibariyle dolar kuruna baktığımız zaman 3. dalga yükselişinin tam bakın arkadaşlar şu seviyede gerçekleşmiş olduğunu hep birlikte görüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 1. dalga nasıl 3. dalganın altında olabilir? Şimdi bizler burada kapanış seviyelerini baz alıyoruz arkadaşlar. Elliott dalga teorisinde. Dolar kurunda da 1. dalga boyunun kapanış rakamı olan seviye şurada çizdiğim rakam üzerinden geçtiği için arkadaşlar bakın buradaki sizler de bunu böyle çektiğiniz zaman zaten göreceksiniz. 1. dalga 3. dalganın altında kalan bir bölge olduğundan dolayı biz burayı 3. dalga şeklinde işaretliyoruz. O yüzden dolar kurunda bizler buradaki dalga boyunun 1. dalga boyundan yukarıda gerçekleştiğini net bir şekilde görüyoruz. Şimdi burada birçok arkadaşımız daha önce de yanıldı. Buradaki yükselişin 5. dalga yükselişi yönüne doğru gideceği yönündeki analizleri vardı. Fakat bizler dedik ki dolar kuru burada 5. dalga yükselişinde değil, burada bizler 3. dalga yükselişinde olduğumuzu daha önceki videolarımda zaten sizlere belirtmiştim. Şimdi burası 3. dalga, yani 1. dalganın üzerindeki hareket olarak gerçekleşecek bir dalga boyu. Şuradaki mum hareketleri sizi yanıltmasın sevgili dostlarım. Çünkü geçmişte de çoğu arkadaşımız buradaki iğnelerden dolayı yanılgıya düştü ve buradaki hareketi 5. dalga yükselişi olarak gelişen bir hareket olarak nitelendirdi. Aslında biz burada o zaman 3. dalga üzerindeydik ve bu 3. dalganın aşağı yönlü 4 nolu düzeltmesini de sizlerle birlikte yaşadık. Şimdi 4 nolu düzeltme dalgası. 4 nolu düzeltme dalgasını bulurken de sevgili dostlarım 1. dalga bakın kapanış seviyesi ile birleştirdiğiniz zaman buradaki dalganın 4. dalga düşüşü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 4. dalganın düşüş seviyesi 1. dalganın kapanış seviyesinin altında olamaz. Ve buradan bir yatay çizgi aldığınız zaman 1. dalgayla 4. dalga seviyesinin eşit bir şekilde burada yer aldığını sizler de göreceksiniz. Yani bizlerin sayımına göre burada bir 4. dalga ve bu dalganın ardından da sevgili dostlarım 5. dalga yükselişimiz başlamış durumda. Bakın şuradaki yükselişimiz artık bizim dolar TL kurunda bir 5. dalga yükselişi içerisinde olduğumuzu net bir şekilde göstermekte.
Şimdi buraya kadar anlaşılmayan herhangi bir durum yok zannedersem. Çünkü şimdi sizlerle birlikte bazı seviyeler vereceğim ve beşinci dalga geri dönüşlerinde düzeltme seviyelerinin hangi rakamlara kadar gelebileceği ile ilgili bir çalışmada olsun. Düşüşlerde, geri çekilmelerde dolar TL kuru hangi rakamları görecek? Ve bu beşinci dalga yükselişinin de gelebileceği maksimum seviyeyi şimdi sizlerle birlikte burada zaten teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Yatay çizgileri alalım hemen sizlerle birlikte. Yatay çizgiler üzerinde daha net bir şekilde bunu burada buluruz. Ne demiştik? Burası birinci dalga bizler için yükselişinin olduğu yer. Burası ikinci dalga yükselişi. Buradaki geçen seviyemiz 4 ve buradaki 3. Şimdi sevgili dostlarım bakın 2 ile 4 bir trend çizgisi üzerinde, 1, 3 bir trend çizgisi üzerinde ve beşinci dalga yükselişi de gene bu trend çizgisi üzerinde olacak alan içerisinden geçecek. Yani şimdi bizler dolar kurunda beşinci dalga yükseltmesindeki hareketi şurada yukarıdaki bakın 19-20 seviyesine kadar buradaki dalga hareketinin yukarı yönlü gitmesini bekleyebiliriz. Yani bu üst trend çizgisi üzerine kadar dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket beklentilerimiz dahilinde olacak bir hareket. Peki bu beşinci dalga uzatması buraya kadar gelmez ise bizler hangi nokta üzerine stop bölgesi koymamız lazım? Bizler arkadaşlar bakın şuradaki alt trendten geçen seviye bölgesine stop bölgesi mutlaka koymalıyız. Orası da şu an itibariyle 18 lira 15 kuruş seviyesinden geçmekte. Yani şöyle kısaca bir anlatırsak burası mutlaka bizim 18-15 seviyesinden geçen alan dolar kurunda bir stop bölgesi olarak kullanmamız gereken bir alan. Çünkü bu 18 lira 15 kuruş seviyesi altında kapanışlar görmeye başlar isek dolar kurundaki takip ettiğimiz 5. dalganın artık düzeltme süresi içerisine girmiş olduğumuzu bizler anlayacağız. Ve diyeceğiz ki artık dolar TL kurunda bir 5. dalga sürecinin sona erdiği ve bir düzeltme sürecinin başlaması içerisine girmiş olduğumuzu düşünebileceğiz. Peki bu düzeltme süreci nereye kadar gelebilir? Bu düzeltme sürecinde A, B ve C dalgaları şeklinde bir düzeltme süreci yaşayacağız. Ve bu düzeltme sürecimizde arkadaşlar bakın bu 4. dalgadan geçen şuradaki 4. dalga seviyesinden geçen alana kadar bizlerde bir düzeltme sürecini dolar TL kurunda getirebilir. Oradaki rakam da bizler için nedir? 16 lira şuradaki 58 kuruş civarından geçen alan. Yani buradaki alana doğru bizler Elliot'ta bir düzeltme sürecini beraberinde yaşayabiliriz. Bu riskimiz de var. O yüzden diyoruz ki ne yapacağız? Şuradaki 16-15 seviyesi bizler için önemli bir stop bölgesi. Özür dilerim 18 lira 15 kuruş bizler için önemli bir stop bölgesi olarak değerlendirilmeli. Bu 18 lira 15 kuruş seviyesi altında kapanış eğer ki dolar kurunda görür isek arkadaşlar bu 5. dalga düzeltmesinin artık dolar kurunda başladığı şeklinde yorumumuzu beraberinde getirebiliriz ve burada soğukkanlı olmakta fayda var. 18 lira 15 kuruş seviyesi altında bizler 16 lira 58 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda bir düzeltme süreci yaşayabiliriz. Bu süreci dediğim gibi nasıl anlıyoruz arkadaşlar? ABC şeklindeki bu düzeltmede 1 ve 4 nolu dalganın olduğu alana kadar bir düzeltme süreci yaşayabiliriz. O da 16 lira 58 kuruş seviyesinden geçen bölge olacak. Şimdi 18 lira 15 kuruş seviyesi altında kapanış görmedikçe hala da bu dolar kurunda sevgili dostlarım bizler bir aşağı yönlü hareket beklentimiz içerisine girmemeliyiz. Çünkü 18-15 yani şuradaki kanal içerisinde kalındıkça burada da hala yukarı yönlü bir yükseliş potansiyeli dolar kurunda mevcut. Buradaki yükseliş seviyesi de dolar kurunda üst trend çizgisinden geçen alan yani 19 lira 15 kuruş seviyesine kadar bizler dolar kurunda bu yükselişin uzamasını hala daha sizlerle bekleyebiliriz. Bu seviyemizde şöyle belirtirsek 19 lira 15 kuruş mesafesinden geçen alan. Yani bizler için birinci dalganın başladığı alan 16 lira 58 kuruş. Bakın şu şekilde daha net anlayacaksınız. Yatay çizgilerle bunları size belirteceğim. Burada ikinci dalga, o birinci dalganın düzeltmesinin geldiği alan. Burası ikinci dalga.
Şimdi üçüncü dalgayı da hemen sizlerle birlikte bir yatay çizgi şeklinde belirleyelim. Burası üçüncü dalga. Alttan geçen seviyemizde dördüncü dalga. Bunları ayrıca sizlerle birlikte destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanabiliriz. Şimdi beşinci dalganın uzayabileceği alanı da gene yatay bir çizgi olarak sizlerle birlikte alacak olur isek orayı da belirleyelim. Evet, bir yatay çizgi daha aldığımız zaman bugün itibariyle buradaki yükselişin bu yatay çizginin üst seviyesine kadar gelebilme ihtimali de oldukça fazla. Burayı da şöyle belirtecek olursak arkadaşlar, o da 19 lira 15 kuruş seviyesinden geçen alanı bizlere zaten burada veriyor. Tekrardan bir numaralandırma yapalım sizlerle birlikte. Hem de sizler de daha net anlayacaksınız. Bu videoda hem eğitim amaçlı sizler için bir video olsun. Elliott dalga teorisine göre buradaki seviyelerin nasıl bulunduğunu da anlamış olursunuz. Bakın burada ne dedik? 1. Bu yatay çizginin geçtiği alan birinci dalga, bizlerin birinci dalgası. Buradaki düşüş ikinci dalga. Yani şurası ikinci dalga düşüşü. Üçüncü dalga yükselişi birinci dalganın altında olamaz dedik. Ve şuradaki seviye, yani 17 lira 33-34 kuruş seviyesinden geçen alanda bizler için üçüncü dalga yükselişi ve aşağıda da dördüncü dalga düşüş seviyesi 16 lira 58 kuruş civarından geçen alan. Dördüncü dalgayı nasıl buluyorduk sevgili dostlarım? 1 ile bir yatay çizgi birinci kanal yükselişinden çizdiğimiz zaman bizlere bu çizginin hizasına denk gelen düşüş seviyesi de bizler için dördüncü düşüş dalgasını beraberinde getiren alan niteliğini taşıyor. O yüzden artık bundan sonraki yükselişte 5. dalga yükselişi olacak ve buradaki yükselişte bizler için 19 lira 24 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir sevgili dostlarım. O yüzden dikkatle takip edeceğimiz önemli seviyemiz 5. dalga üzerinde yukarı yönlü hareketlerde 19 liralara doğru giden bir dolar kuru sizlerle birlikte izleyebiliriz. Fakat ne diyoruz? Şuradaki alt trend çizgimiz 5. dalga boyutunun yukarı yönlü uzayabileceği gibi aşağı yönlü de stop olarak kullanabileceğimiz, yani 5. dalganın bitmiş olabileceği ve bir düşüş sürecinin başlamış olabileceği seviye ise stop bölgesi olarak kullanacağımız önemli bir seviye ve o seviyenin de arkadaşlar 18 lira 15 kuruş civarından geçtiğini de sizlerle birlikte aklımızın bir ucuna not etmemiz gereken önemli bir seviye olduğunu da unutmamak lazım. Bu 18-15 seviyesi altına gelinmedikçe yukarı yönlü 5. dalga yükselişinin hala devam ettiğini de buradan söyleyebiliriz. O yüzden hala da bir 18-15 altında kapanış görmedikçe sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareket devam ediyor diyebiliriz. Evet, sizlerle birlikte dolar kurunu Elliott dalga teorisini kullanaraktan yorumlamaya çalıştım. Aklınızda kalan sorular var ise arkadaşlar bunları da yorumların altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.